Selam, nasılsınız? Yunanistan'daydık, sınırımızı gezdik. Batı Trakya bölgesine dolaştık. İnsanları, oradaki bölgeyi çok sevdik. Dedim ki ben bir de diğer bir sınır ülkemiz olan Bulgaristan'ı ziyaret edeyim. Bulgaristan ile sınır komşusu olmamıza rağmen aynı Yunanistan'da bulunan prosedürler burada da geçerli. Ülkeye geliş için ne yazık ki Schengen vizesi almamız gerekiyor. Komşuyuz ama komşu ben geldim deyip kapının açılmasını beklemiyoruz. Bunu zaten video içerisinde konuşuyor olacağız. Bulgaristan Avrupa'nın en düşük gelirli ülkelerinden biri. Asgari ücret 2025 itibariyle yaklaşık 500 lira civarında. Euro ile kuru sabitlemişler ama. 1 euro 1.96 Bulgar lirası. Başkenti ise Sofya. Ülkenin en gelişmiş şehri Sofya olsa da, başkent olsa da burada da ne yazık ki hayat pek kolay değil. Almanya'da ve Hollanda'da çok fazla insan Bulgaristan vatandaşı arkadaşlar. Ülkenin nüfusu 6,5 milyon. Bunun yaklaşık 600 bini Türk. Şu an benim gezeceğim şehir olan başkent Sofya'nın nüfusu 1,5 milyon. Tarihi ve mimarisiyle gerçekten etkileyici bir şehir. Osmanlı döneminden kalma yapılar, Sovyet mimarileri, Ortodoks kiliseleri ve geniş caddeleriyle farklı kültürlerin izlenimi bir arada görebileceğimiz bir şehir. Bu videoda size Sofya'nın sokaklarını, halkını ve şehirdeki Türk izlerini göstermeye çalışacağım. Avrupa'nın en sade ama bir o kadar da derin hikayeler taşıyan başkentlerinden birisini gezeceğiz. Yeni ülkemiz Bulgaristan. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Bulgaristan'dayız, Sofya'dayız. Güzelmiş ya böyle. Hiç pasaport kontrolüne geçmeden iç hatlar uçuşu gibi direkt uçaktan inip havalimanından çıkmak. Çok iyiymiş Avrupa ülkesinde özellikle. Şimdi benim valizim yok. Ufacık bir sırt çantasıyla gezeceğiz Bulgaristan'da. Şimdi niye havalimanında başladım videoya arkadaşlar? Burada metro var. Ulaşımı da göstereceğim size. Google haritalar kullanabiliyorsunuz. Metro ile direkt Terminal 2'den çıktığınızda, ben Terminal 2'deyim. Şimdi 1'i 3'ü var mı bilmiyorum. Sanırım var ama metro var. Direkt metro ile şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz gönül rahatlığıyla. Para bozdurmadım. Bunun sebebi bence metroda kart geçiyordur. Şehirde bozduracağım. Euro ve leva, Bulgar levası kuru sabit burada. Ama burada bir tık fiyat yüksekti. Yani burada biraz komisyon alıyorlardı havalimanında. Çok değildi ama yine de merkezde bozdurma taraftarıyım. Eğer metroda kredi kartı geçmiyorsa zaten mecbur geri döneceğim, bozduracağım. Dağlarda kar var ya. Baksanıza. Gerçi şu an Nisan ayının 11'i arkadaşlar. Siz bu videoyu 3-4 gün sonra hemen izleyeceksiniz. Şu anda Ankara'da da lapa lapa kar yağıyormuş. Haberini aldım. Deniz havalimanından hemen böyle yavaş yavaş haritayı açın. Bakın sağınıza dolun. Dönün. Şöyle bir metro işareti var. Bununla şehir merkezine gidebilirsiniz. En ucuz ulaşım yolu kesinlikle metrodur arkadaşlar. Ya da otobüs vardır. Ama metro varken otobüsle uğraşmayın. Direkt bununla merkeze doğru gidin Sofya'ya geldiğinizde. Tam dediğim gibi. Bakayım nereye okutuyoruz? Evet, kredi kartıyla geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Metrodayız bakın. Havalimanında paranızı bozup komisyon vermiyoruz. Merkezde bozduruyoruz. Bulgaristan'dayız. Komşudayız. Anlatacağım. Bir şehre gidin. Her 8 dakikada bir var arkadaşlar. Bu arada metro da çok eskiymiş. Alfabede Kiril alfabesi ama burada şu merkeze gitmek için ikisi de aynı zaten. Obelle yönüne gideceğiz. Bilginiz olsun. Evet. Özlemişim ya havalimanında videolara başlamaya. Hep şehir merkezlerinde başlardım. Çok büyük bir şehirde değiliz. 1,5 milyon insan yaşıyor arkadaşlar ama metro hemen hemen birçok noktaya gidiyor görülecek yer. Ama çok fazla kalabalık ve kafa karıştırıcı değil. Kiril alfabesi kullanıyorlar zaten burada. Ama aşağıda normal İngilizce'de yazıyor. Bilginiz olsun. Ve arkadaşlar Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dayız. Metrodan çıkar çıkmaz hemen beni karşılayan şu Sovyet dönemine aittir bunlar. Binalar oldu. Ama ne yapalım? Önce paramızı bozalım. Güzel esiyormuş, soğuk esiyormuş. Paramızı bozalım. Sonra ne yapacaklarımızdan bahsedelim, konuşalım. Sofya'yı gezelim. Yalnız karşımda çıkar çıkmaz da hemen ben Osmanlı eseriyim diye bağıran bir camimiz yok mu? Şurada. Gideceğim, göstereceğim. Hemen merkezde bir exchange var arkadaşlar. Buradan bozalım. I need a leva. I have... Kaç bozalım? 100 euro. Ugur. Kola. Hemen o Osmanlı Camisi'nin yanında arkadaşlar bir exchange var tam çaprazında. Burada euro eşit. Yani 1 euro 1.93, 1.95 levaya eşit gibi düşünün. Ben size burada fiyat söylediğimde 2 euro 2 euro 4 leva, 1 euro 2 leva gibi kafadan hesaplarsınız arkadaşlar. TL çok oynuyor bu ara dolar euro karşılığında. O yüzden buranın kendi para birimini söyleyeceğim. Kafanız karışmasın. Sırtımı verdim Banyabaşı Camii'nin önüne. Hemen size Bulgar levasını gösteriyorum. Paramızı bozdurduk, gösterelim. Şu 100 Bulgar levası. Bunun daha büyüğü var mıdır? Bence vardır. 200'ü falan da vardır diye tahmin ediyorum. Bakarız, görürüz de ilerleyen dakikalarda, ilerleyen videolarda.
Bu paramız 50 Bulgar levası arkadaşlar. Bunlar da 20'likler, 10'luklar, 15'likler, 5'likler. Para işini hallettik. Şimdi ne kaldı geriye? Sim kart. Havalimanında hiç sim kart almadım gördünüz. Çünkü uçaktan iner inmez. Uçak piste indi ya. Uçak modunu kapattım. Hemen anında internete bağlanabildim. Nasıl yaptım bunu? Esim.io sayesinde yaptım. Esim.io sayesinde 160'tan fazla ülkede internete anında bağlanabiliyoruz. Ben mesela Çekya'da uçağa bindim. Çekya'da Bulgaristan'a ait bir paket satın aldım. Uçak piste indi. Uçak modunu kaldırdım. Esim.io'yu aktif ettim. Anında internetim çalışmaya başladı. Esim.io'da bulunan OneSIM özelliğini ben daha önce kurmuştum. OneSIM özelliğine bir kere kurulum yapıyorsunuz sadece. Ondan sonra gideceğiniz her ülkede Esim.io sizi otomatik olarak en iyi operatöre bağlıyor. İsterseniz bakiye yüklüyorsunuz. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. İsterseniz size en uygun bir paketi seçip kullanmaya başlıyorsunuz. Hiç böyle fiziksel sim kartla uğraşmıyorum. Aman faturam yüksek gelir mi derdi de yok artık. Bitti o işler. Esim.io'yu indiriyorum arkadaşlar. Kendime uygun en uygun bir paketi seçip yükleme yapıyorum ve kullanmaya başlıyorum. Ve Uğur 2 kodunu kullanarak da $2'lık bir indirimden faydalanacaksınız. Uygulamayı indirme linki açıklama kısmında var. Tüm bilgiler, tüm detaylar açıklamada var. Esim.io'yu seyahatlerinizde kullanın. Büyük kolaylık sağlıyor. Hiç öyle fiziksel sim kart vesaire uğraşmayın. Bilginiz olsun. Şimdi sırtımıza dayadığımız bu güzel Osmanlı eserini gezelim. Banyabaşı Camii arkadaşlar. 1566 yılında Osmanlı döneminde inşa edilen bir cami. Mimar Sinan'ın Balkanlardaki nadir eserlerinden birisi de burası. Caminin adı size biraz farklı gelmiş olabilir. Banyabaşı. Aslında bu isim buradaki doğal kaynaklardan geliyor. Yer altından sıcak su buharı çıkıyor. Yani burası bir nevi termal bölge diyebiliriz. Osmanlı döneminde bu alanda çok büyük bir hamam varmış. Hala restore göre hamam olarak kullanılmaya devam ediyor tabii bu karşımızdaki. Bu yüzden camiye işte hamamın başı yani Banyabaşı Camii denmiş. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyorum bu anlattığım hikaye ama Sofya'da, bu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bu Banyabaşı Camii ibadete açık olan tek cami. Başka ibadete açık olan bir cami Sofya'da yok. Sadece bu var arkadaşlar. Banyabaşı Camii. Ama dikkatimi çeken şeylerden birisini hemen söylemek istiyorum. Burada bu cami var ya arkadaşlar. İşte karşı sinagog var. Hemen şu arka tarafta da kilise var. Yani burada etnik çeşitlilik fazla. Hepsi birbiriyle barınmış bir şekilde burada tam meydanda, merkezde duruyor. Türkçe mi konuşuyorsunuz abi? Aa, nasılsınız? İyi misiniz? Şu hamam mı? Evet. Nasılsınız? İyi misiniz? Kolay gelsin. Yalnız ne kadar çok güvercin var. Şurası bir çeşme sanırım. Akmıyor şu an ama güvercinlerin etrafında toplanmış hemen de caminin yanında. Abi hayır için mi? Hayır. Ne hayrı? Biz de destek olalım. Cami için mi? Cami yaptırımı için falan mı? Yok, İslami Eğitim Haftası. Bak burada. Bu hafta. Bak. 20. Ha yok, tarihi ben görünce eski tarih bu. Geçen ayın tarihi diye şey yaptım. Ramazan ayında şey yaptığı için, bu Ramazan ayına hitap ettiği için o yüzden. Öğrenciler için. Evet, öğrenciler için. Yani Kur'an kursunda çocuklar için yapıyoruz. Siz mi yapıyorsunuz yemekleri? Evet. Müftülük olarak yapıyoruz. Ha, nasılsınız? İyi misiniz abi? Sağ olasın. Camiyi ziyaret edebiliyorum değil mi? Tabii, buyurun. Gezeceğim. Ya da gezeyim öyle şey Tabii, yapayım. bak o zaman. Tamam. Turist için 10 ila 10.30 ila 5 arası açıkmış. İbadete açık tek cami arkadaşlar. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz, bilginiz olsun. YouTube'dan abi. Hangisi? Telefonun yanındaysa yaz. Yanımda. Gel biraz daha konuşalım bari. Sen takip kendini ederim. izlersin ya. Burada mı yaşıyorsun? Burada yaşıyorum, evet. Sofya'da. Evet. Bu ibadete açık tek cami burada değil mi? Evet. Öyle araştırdım. Dur bir saniye Uğur Kola. Bir konuşayım sana. Bir konuş bana abi. Uğur Kola yaz abi. Kola, Suriye kola. Hepsi. Birine tıkla. Şu en üstteki benim abi. Bu mu? Tamam, Evet. seni takip edelim. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Gel konuşalım. Ye istersen, baştan sonra konuşalım. Yo, konuşalım, yerim ben bunu. Çok aç değilim. Ben destek amaçlı şey yaptım. Öyle mi? Evet. Çok açlığım Allah yok. razı olsun. Cümlemizden. Nasılsın, iyi misin abi? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Öncelikle hoş Ben geldiniz. tutayım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Benim ismim Beyhan Mehmet. Sofya Bölge Müftüsüyüm. Ay şansa gördüğünüz denk de- gelmişiz. Bu gördüğünüz de Kadı Seyfullah Efendi Camii. Yani burada halk arasında bilinen Banyabaşı Camii. Mimar Sinan eseri. İbadete açık olan tek camimiz maalesef Sofya'da. Cuma günü, Cuma namazında burada her taraf böyle cemaat oluyor. Yani 1500 kişi üzerinde namaz kılıyor burada. Yetişemedim, uçaktaydım. Öyle mi? Uçaktaydım yani. Gelip görmek istiyordum. Daha kalacak mısınız? Yani Kırcaali taraflarına geçmeyi düşünüyorum. Ne güzel. Plovdiv, Ne Filibe güzel, tarafına, ne güzel, Kırcaali'ye. ne güzel. Amacım buradaki işte Türkleri ziyaret Ne güzel, etmek, ne yaşayanları güzel. ziyaret etmek.
Bulgaristan malumunuz yani 6,5 milyon nüfusu var. Bundan 1 milyon 250 bini Türk Müslüman dediğimiz, yani kendini Müslüman diye şey yapan. Bu 250 bin Müslümandan yaklaşık 700-800 bini Türk. Çoğu da Kırcaali tarafında, Şumlu tarafında, Deli Orman dediğimiz Gerlova bölgesinde ve Burgaz bölgesinde ikamet etmekteler. Sofya yani Bulgaristan'ın en büyük şehri. Burada da aşağı yukarı 100 bin civarında Müslüman yaşıyor ama burada Müslümanlar sonradan buranı taşındıkları için çok renkliler yani. Buradaki Müslümanlar arasında Türkler var, Suriyeliler var, işte Bulgarca konuşan Müslüman kardeşlerimiz var. Yani var da var, etnokültürel yani burası Sofya. Ya şeyi gördüm zaten, cami var, Evet. kilise var, sinagog var, Yani hepsi burası yan yana. Burası Sofya'nın dörtgeni yani hoşgörü dörtgeni diyorlar yani burada. Yani Müslümanların ibadethanesi, camimiz, Kadı Evet. Seyfullah Efendi tarihi dimdik ayakta 100 yıllardır duruyor. Burada hemen arkada, bunun arkasında göreceksiniz Yahudilerin havrası var. Az ileride Pazar Kilisesi var, Ortodoksların kilisesi ve de hemen sağında da Katoliklerin ibadethanesi. Yani tam burada merkezleri. Ya bu güzel bir şey şu açıdan, birlikte yaşayış Evet. açısından Evet. güzel bir şey abi. Bu Çok beni şükür mutlu ediyor. elhamdülillah yani yüzyıllarca yani burada adalet içinde, barış içinde, sevgi içinde yani insanlarımız yaşamış. Evet. Tabii belirli siyasi şeyler olmadan önce yani. 80'lerde biraz sıkıntılar Yani yaşanmış. sıkıntılar Onları da olmadan araştırdım. önce yani Evet. ama Şimdi problem yoksa problem yok. şu anda hiçbir problemimiz yok yani. Çok güzel neredeyse. abi. Elhamdülillah. Sizin adınıza şükür. çok sevindim yani. Biz de öyle. Vallahi Yani çok Türkiye'den sevindim. sizi gördüğümüzde yani çok mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Yani burada bize ayrı bir motivasyon geliyor. Yani yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz yani. Değilsiniz abi. Yani Allah razı biz, olsun. Yani şurada bir sadece sınır arayı çizmiş. Bir Önceden tane, sınırlar da yokmuş. ya evet, bir kontrol noktası var o kadar. Birlikteyiz Evet, yani. evet. Senin geleneğin, kültürün, her şeyin aynı Aynen, benimle. Hiçbir aynen, farkımız yok aynen, yani o yüzden. aynen. Çok memnun oldum. Eyvallah. Biz Çok de teşekkür memnun ederim. olduk. Eyvallah. Ben Sağ biraz olun. daha gezeyim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Teşekkür ederiz. Hocama denk gelmek güzel oldu ya. Müftüymüş kendisi. Bak çok şans eseri denk geldik yani. Keşke cuma vaktinde görebilseydim ama göremedik. Niye? Çünkü uçaktaydık. Çok güzel bir camiymiş ama. Restore görmüş birkaç kere. Doğal olarak yüzyıllardır ayakta. 500 seneye yakın Osmanlı'nın burada yani yaşadığı dönemler var arkadaşlar. Birçok Osmanlı eseri var. Kimisi cami olarak kalmış bunun gibisi ama kimisini farklı işlevsellerde kullanıyorlar. Ya buraya direkt hamam dedim ben ama burası bir tarih sanat müzesi arkadaşlar. Bina şu anda müze olarak kullanılıyor ama geçmişte işte şehre özgü sıcak mineralli sularla yapılan tedavi amaçlı banyolar varmış. Yani bildiğiniz hamam gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı döneminden beri bilinen termal kaynaklar üzerine 1913 yılında inşa yapılmış. Mimarisi ama tipik bir Bulgar mimarisine çok benziyor. Yani burası şu anda hem tarihi bir banyo gibi hem de tarihi bir müze. Hemen önünde bakın burada akan sular var. Gelip insanlar buradan şişelerle sularını dolduruyorlarmış. Hemen onun önünde. Şehir öyle bir şehir ki her yerde bir tarih var. Hemen Banyabaşı Camii şurada. Bakın hemen aşağı iniyorsunuz merdivenlerden. Bir açık hava müzesi var burada. Antik Serdika kalıntıları. Benim indiğim metro durağının adı da Serdika'ydı zaten. Burası, bu şu an bulunduğum bu bölge, Sofya'nın Roma İmparatorluğu dönemindeki adı olan Serdika şehrine ait bu kalıntıların hepsi. Aslında bu gördüğümüz yapıların birçoğu sokaklar, dükkanlar, ev temelleri ve bazıları da hamam kalıntıları. Bu alan böyle 4. yüzyıla kadar gidiyormuş. Hatta Roma İmparatoru Konstantinus'un Serdika benim Roma'm olacak dediği söyleniyormuş. Herhangi bir ücreti vesaire yok. Gelip gezebiliyorsunuz, dolaşabiliyorsunuz böyle benim gibi. Şimdi Bulgaristan'dayız. Niye Bulgaristan'a geldik? Ondan da ufak bir bahsedelim arkadaşlar. Yunanistan'daydık. Yunanistan'ı çok sevdiniz. Oradaki insanlarla işte Türklerle sohbetimi, muhabbetimi, Yunanistan'ı genel olarak çok sevdiniz. Fark ettim izlemelerden de fark ettim. Çekya'dan 2 video çektik. Sordum ben size. Dedim ki Bulgaristan'a mı gideyim, Yunanistan'a, Almanya'ya mı gezeyim dedim. Seçeneklerim bunlardı şimdilik. Dediniz ki birçok kişi Bulgaristan dedi. Almanya'yı bir kişi bile yazmamış olabilir. Ben de o yüzden atladım, Bulgaristan'a geldim. Ya Bulgaristan bizim sınırlarımızda bir ülke ama buraya girmemiz için bir Schengen vizesi gerekiyor ya arkadaşlar. Burası şeye üye oldu. AB'ye üye olduğu için tam olarak yani Schengen bölgesine hiç pasaporttan falan geçmeden direkt ülkeye girebiliyorsunuz. Gezebiliyorsunuz burayı. Komşumuz sadece 2 saat ilerisi, yani 2 saat bile değil belki. Türkiye işte 2 saat, 2,5 saat ilerisi Türkiye. Ama gelmemiz için vize gerekiyor ya da yeşil pasaport gerekiyor. Çok da gelinen, ziyaret edilen bir yer değil Bulgaristan. Yani içerik açısından. Buradaki o Kırcaali bölgesindeki Türkleri, köyleri ziyaret edeceğim ben. Asıl amacım bu. Ama Sofya'dayız. Sofya'dan Filibe'ye gideceğiz. Filibe'den Kırcaali tarafına gideceğim. Bilginiz olsun. Yani Bulgaristan'dan 4 video, 5 video çekeceğiz.
Bulgaristan'ı gezeceğiz. Sizlerden de ricam, ara ara ben unutabilirim ama ara ara hatırlatmak istiyorum. Videolara beğeni atmanız, yorum atmanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmanız. Çünkü bunlar çok önemli. YouTube için, algoritma için, çok etkileşim için çok önemli. Videoları öne çıkarıyor ve videolar öne çıktıkça ben daha farklı yerler keşfedebiliyorum. Daha fazla yer görebiliyorum, gezebiliyorum. Abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu bina eski Bulgar Komünist Partisi'nin merkeziymiş. Hemen şu camın altında da bir ufak satış yapıyor insanlar ama yine demin gezdiğimiz o Serdika şehrinin kalıntıları var. Şu en sondaki camın altında. Bağımsızlık Meydanı burası. Şöyle bakın binalara zaten. Anlarsınız. Sağlı sollu böyle sollu şöyle binalar var. Bir meydan burası. En meşhur meydanlarından birisi Sofya'nın. Daha önce de bahsettim ben size videonun başında. Hatta abi de söyledi ama Sofya çok büyük bir yer değil. 1,5 milyona yakın bir insan yaşıyor. Bunun yani genel olarak Bulgaristan genelinde 6,5-7 milyon arası bir nüfus var. Bunun 600-700 bin kişisi Türk arkadaşlar. Buradaki Bulgaristan Türkleri. Sofya'da da gezilecek, görülecek yerler kısıtlı. Çok fazla yok. Ama en azından Bulgaristan'ın, Sofya'nın o genel havasını izleyeceğiz, göreceğiz böyle. Abimize denk gelmemiz güzel oldu ama. Şu gördüğünüz karşıdaki de arkadaşlar şehrin koruyucu azizi olarak kabul edilen Aziz Sofya, yani Sveta Sofya heykeli. 2000 yılında dikilmiş bu. Heykelin elinde bir baykuş var. Sol elinde. O baykuş bilgelik sembolünü temsil ediyor. Başındaki tac ve diğer somberlerle Sofya'nın tarihsel ve ruhani kimliğini yansıttığı düşünülüyormuş. Bu nedenle bu gördüğünüz heykel Sofya'nın en tanınan bilinen heykellerinden. Bakın şehrin merkezinden hemen de geçiyor, tramvay da geçiyor arkadaşlar. Burayı Sırbistan'a falan çok benzettim ben. Makedonya'da bir şehir vardı, unuttum adını. Makedonya muydu? Sırbistan'a çok benzettim burayı ya. Aynı bizdeki gibi böyle metro altlarında, işte tünel altlarında, köprü altlarında falan satıcılar var. Satış yapıyorlar arkadaşlar. Banknotlar, işte çantalar, Bulgaristan'a ait şeyler, eşarplar. Burası da şehrin en büyük katedrallerinden birisi. Bir Ortodoks katedrali burası. Azize Nedelya Katedrali. Çok yakın, camiye çok yakın yine. 10. yüzyılda inşa edildi tahmin ediliyor ama tabi çok restore görmüş burası da. Günümüzdeki şu anki halde 20. yüzyıl başlarında tamamlanmış. Bizans'la Bulgar mimarisini böyle anımsatıyor, benziyor biraz. Şehri sevdim ama Sofya'yı. Daha ilk saatlerim, ilk dakikalarım falan böyle hoşuma gitti. Güzel minik, bak bir tramvay daha var orada, böyle eski nostaljik bir tramvaya benziyor. Tatlı bir havası var şehrin yani. Her şehrin böyle hani bir İstiklal Caddesi olur ya. Şimdi oraya gidiyorum. Orayı bir gezelim. Böyle aracın girmediği, sadece yayaların yürüdüğü bir caddesi var buranın. En meşhur caddesi. Orayı göstereceğim size. Hemen dağların eteklerinde bir şehir burası. Ve rakım olarak en yüksek şehirlerinden birisi. En yüksek başkentlerinden birisi. Bu gördüğünüz şahane yapı da Sofya Adalet Sarayı. Dümdüz yürüyün. Yürüyerek keşfedilecek bir şehir Sofya. Camiden dümdüz yürüyün. Hepsini göreceksiniz gezdiklerimin. Hemen bu Adalet Sarayı'nın da şu yolu, demin bahsettiğim İstiklal Caddesi diyebiliriz. Vitoša Bulvarı şu kısım. Şehrin kalbi burası. Vitoša adını da buradaki en yüksek dağın adı Vitoša. Oradan alıyormuş. Burası hafta sonları böyle akşamları çok kalabalık oluyormuş. Cumartesi akşamları arkadaşlar. Şehrin kalbi. Geldiğinizde mutlaka buraya uğrayacaksınız. Restoranlar, kafeler, işte alışveriş yapabileceğiniz noktalar. Hep bu cadde üzerinde. Zaten ileriye doğru bir kalabalık görüyorum. Böyle tam milletin iş çıkış saatleri. İş çıkış saatlerinde daha da artacaktır o yoğunluk, o kalabalık. Dikkatimi çeken başka bir şey daha istiyorsanız çok dilenci var. İnanılmaz fazla arkadaşlar. Söylemişlerdi bunu ama Bulgaristan'da çok dilenci göreceksin diye. Gerçekten öyle. Çok fazla var. Etrafı göstereyim size ya. Baksanıza. Hiç kendi yüzümü göstermeyeyim. Sofya'nın sokaklarını izleyin böyle. Bir yandan da asgari ücretten bahsedeyim. Normalde ben bu asgari ücret olayını burada yaşayan insanlara soruyorum ama yine internetten araştırdıklarımı söyleyeyim. İlerleyen videolarda Türklerle konuştuğumuzda asgari ücrette onlara da soracağım, konuşacağız. Yaklaşık 550 brüt ücreti var, euro arkadaşlar. Çarpı 2 yaptığınızda leva, Bulgar levası oluyor zaten. Ama tabii kiralar nasıl,
sokaktaki market fiyatları, restoranlardaki fiyatlar nasıl? Onlara bakacağız, beraber bakacağız onlara. Tam bilmiyorum. Konuşacağız yani burada yaşayanlarla. Ama net bir asgari ücret istiyorsanız brüt 550 euro 2025 verilerine baktığımızda, onu da TL'ye çarptığımızda 23, 24, 25 lira falan yapıyor. Bulgaristan'ı araştırırken karşıma çıkan hep cümle şu: Avrupa'nın en fakir ülkesi, Avrupa'nın en yoksul ülkesi diye hep bahsediliyordu Bulgaristan'dan. Bilmiyorum, yazan yaşayanlar varsa yazabilir. Bu cadde güzelmiş, bu caddeyi çok sevdim ama beğendim bu caddeyi. Mesela karşıda çorba yazıyor, tamam mı? En turistik nokta çorba 3 euro diyor. Salata 3 euro diyor. İşte başlangıçlar 4 euro, tatlı 2,5 euro diyor. 12 ile 5 arasıymış bu sadece hafta içi arkadaşlar. Mesela şöyle bir kafede, tam o caddede, merkezde. Euro olarak da fiyat ödeme alıyorlarmış burada ama biraz değişiyormuş. İşte 10 euro değil de 11 euro oluyormuş. Leva ile çarptığınızda 10 leva 10 euro ama euro nakit olarak alındığında 11 olarak alıyormuş. Yani o yüzden kendi para birimini burada kullanmanızda fayda var. Onu da söyleyebilirim size. Dikkatimi çeken ilk şey yine her zamanki gibi şehir merkezlerinde ağacı çok fazla var ve kaldırım genişliği. Fark ediyorsunuz değil mi kaldırım genişliği? Şurası yüksek ihtimal bisiklet yolu. Şu beyaz çizgi. Ama şu kaldırımın gelişine bak. Yani bir araç yolu kadar, mesela şu aracın asfalt kadar, şu asfalt kadar bir insanların yürüyebileceği bir alan var. Hatta bence daha büyük. Şu kaldırımın genişliğine bakın ya. Ben bayılıyorum kaldırım genişliğine ya. İnsanların rahat yürümesi benim çok hoşuma gidiyor. Şehrin her noktasına metro var. Her yere metro var ama hiç gerek yok. Yürüyerek her noktaya merkezde ulaşabilirsiniz. Her noktaya. Şurada kiralık bisikletler var. Uygulama üzerinden kiralanıyor. Kredi kartlarımız geçiyor. Vize olanlar, Mastercard olanlar. Burada yine Lime adında bir uygulamadan scooter kiralayabiliyorsunuz. Böyle de gezilebilir. Ama kış ayında önermiyorum. Soğuk çünkü. Yazın olabilir. Kışın şu an bayağı soğuk. Siz bakmayın, böyle güneş var ama soğuk esiyor. Çok soğuk esiyor. Sofia Spring Fest 2025. Şöyle bir yer. Böyle ufak kiosklar koymuşlar. Bir şeyler satıyor insanlar. Yiyecek içecek üzerine genellikle bir alan yapmışlar. Alan koymuşlar. Hemen o Vitoša meydan yolunu yürüdüğünüzde, caddesini yürüdüğünüz arkadaşlar, buraya çıkıyorsunuz. Tabii siz geldiğinizde burası olduğunu bilmiyorum. Ama karşısı hemen şu karşı tarafımız. Yani o Vitoša Caddesi'nin yolun sonu Ulusal Kültür Sarayı buradaki. Sofya'daki. Bulgaristan'ın ve Balkanların en büyük çok amaçlı kültür ve kongre merkeziymiş burası. 1981 yılında inşa edilmiş. Sofya böyle genel olarak bana temiz geldi. Şehir olarak kaldırımlar, yollar vesaire temiz arkadaşlar. Ama ara sokaklara da girip bir görüp bakmak lazım tabii. Oraları da görürüz. Birazdan girelim zaten. Böyle farklı mahallelerine, farklı şehirlerine de gideceğim. Sofya'daki buradaki işte merkezin az aşağı sokakları buralar. Böyle yaşadıkları binalar, insanların yaşadıkları, hayatlarını sürdükleri binalar da buralar. Çöpleri burada da bizim Çekya'daki gibi ayrılmışlar. Kağıt, kartonlar mesela bu tarafa. Şuraya plastikler, şişeler, bak görselleri koymuş. Bu tarafa. Cam şişeler şu sağ tarafa. Şu diğeri de genel olarak atılan çöp. Bizim Çekya'da da, biz 2 ay boyunca Çekya'da yaşayacağız. Söylemiş miydim bilmiyorum. 2 ay boyunca biz Çekya'dayız arkadaşlar. O ara ben işte buraları geziyorum. Niye Çekya'dayız? Duygu'nun işinden kaynaklı. Duygu bir kimya mühendisi arkadaşlar. Deneysel çalışmalar yapıyor. Bütçesini karşıladılar onun belirli bir miktar. Geldik Çekya'da, Prag'a 1 saat mesafede kuzeyde Almanya, Polonya sınırında Liberec adlı bir şehirdeyiz. Orada yaşıyoruz. 2 ay boyunca oradayız yani. O yüzden Avrupa'yı geziyorum. Bulgaristan, belki sonra Almanya olur gibi geliyor. Tam emin olamıyorum çünkü bir anda plan değiştirebiliyorum ben. Ne yazık ki böyle bir huyum var benim. Bakacağız ona. Ama şimdilik Bulgaristan'dayız. 5 video, 6 video buradayız. Bir ara sokağına girdim. Burada bir anda yapılar falan değişti. Şöyle göstereyim size. Evler de kısmen biraz daha değişti. Bir camiye gidiyorum. Daha doğrusu eski cami de şimdi cami değil kendisi. Kilise olarak kullanılıyor. Osmanlı döneminde inşa edilen bir cami gene. Ziyaret edeceğim orayı da. Oraya giderken işte bu ara sokaklara gireyim. Oralardan geze geze gideyim dedim. Öyle sokaklara çıktım. Kara Camii'ye doğru giderken hemen onun yanında şöyle çok tatlı bir bulvar yolu var. Tramvaylar geçiyor aynı zamanda. Mesela şuradan bir tramvay geliyor. Hemen zaten sol tarafta Kara Camii arkadaşlar şurası. Orayı anlatacağım şimdi, gideceğim oraya. Ama buraya gelmişken göstereyim size dedim. Demin çok nostaljik eski tramvaylar geçti. Onu yakalayabildim bilmiyorum. Yakaladıysam koymuşumdur zaten. Bu bir tık daha yeni bir tramvay.
Şöyle bir caddede, şöyle bir bulvar yolunda. Her yere yürüme ulaşıyorum farkındaysanız. Yürüyerek şehri gezin, ara sokaklara gidin, keşfedin. Daha keyifli, daha güzel oluyor. Daha iyi anlayabiliyorsunuz o şehri. Ve meşhur Kara Cami arkadaşlar. Bu da burada çok meşhur. Sofya'da görülecek, gezilecek yerlerden birisi de burası. Osmanlı döneminde fetih sonrası Sofya'da inşa edilen ilk camilerden birisiymiş burası aslında. Tabii şu an kilise olarak kullanılıyor da. Yapının tam olarak ne zaman yapıldığı bilinmiyor ama 15. yüzyılın sonlarına doğru inşa edildiği söyleniliyor. Efsaneye göre, bu bir efsane, rivayete göre net bir bilgi yok çünkü bununla alakalı. Kara renkli taşlarla yapıldığı için halk arasında Kara Cami olarak anılıyormuş. Bazı kaynaklara göre de bu isim caminin içine gün ışığının az girmesi nedeniyle verildiği yöneminde. Tabii caminin kaderi Osmanlı dönemi sonrası değişiyor. Kiliseye çevriliyor arkadaşlar. Şu anda kapalı. Saat 5.30. 5'te kapanıyor burası. Bilginiz olsun. Kapalı görünüyor haritada. Kapanış saatine de 5 yazmışlar. Geldiğinizde böyle benim gibi görebilirsiniz dışarıdan ama. İnsanların oturduğu, vakit geçirdiği aynı zamanda bir park burası. Tatlı, keyifli bir yermiş. Yine bakın bir pazar gibi bir şey var ya. Burada hediyelik eşyalar satıyorlar. Kolye, bileklik, küpe tarzı şeyler görüyorum genellikle tabii. Bir şeyler satıyor insanlar. Bu Paskalya'dan kaynaklı da olabilir. Çünkü Paskalya haftası. Evet, yumurtalar falan da var. Paskalya kaynaklı kurulan pazarlar da olabilir. Ya da sürekli oluyor olabilir. Küpeler, böyle tablolar. Çeşit çeşit şeyler var. Takı toka. Anahtarlıklar 8 leva, 10 leva, Bulgar levası, 15 leva. El örgüsü onlar yüksek ihtimal. 15 lira 15 TL gibi gelmesin size. 15 lira direkt 7 euro arkadaşlar. 7,5 euro. Euro da böyle 42-43 arasında, TL arasında değişiyor sürekli. Yani burada şu an 3 euroluk bir şeysek 140-130 TL para veriyoruz. Bir sonraki video fiyatlarla alakalı bir video çekeceğim. Asıl buraya gelme amacım zaten Bulgaristan'daki Türkler. Onun için de Kırcaali'ye gideceğiz ama bir sonraki video çok söylendi. Aslında ben buradan direkt Kırcaali'ye gitmek istiyordum ama Filibe şehrini görmemi çok söylediler Instagram'da. Orayı da göreceğim. Buranın zaten kültür başkentiymiş gibi bir şey. Türkiye'ye daha yakın orası. Sofya arası 2 saat. Bir sonraki video orası olacak. Sonra Kırcaali'ye ineceğim işte. Bulgaristan'dan izleyenler de bir abone olursa sevinirim. Siz de televizyondan izliyorsanız abilerim, ablalarım. Bu beni çok mutlu ediyor. Evinizde yemek yerken, sohbet ederken falan açıp izlemeniz beni çok güzel. Ben televizyondan izlenme oranlarını görüyorum. Ama oradan abone olamıyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Televizyondan televizyona gerçi bu değişiyor da. Abone olursanız da telefonunuzu elinize alıp sevinirim. Şöyle Sofya'nın sokakları, caddeleri. Çok uzak bir coğrafya bize değil arkadaşlar. Bizim insanımız da burada. Buradaki o Türk göçmenlik hikayesini, yani o göçme durumlarını, o Türklerin burada yaşadığı şeyleri Kırcaali'deki Türk videomda anlatacağım. Bunun bilgisini vereyim. Bu videomda bahsetmedim. Niye bahsetmedim? Çünkü konu o değil. Bu Sofya videosu. Ama Kırcaali'de bu konulardan bahsedeceğim. Bilginiz olsun. Bak şu eski tramvayı çektim demin. Atmıyorlar ya. Çekiyor da böyle kullanıyorlar. Arkadaşlar videoyu bitirelim. Ben şu anda Merkez Tren Gar'dayım. Hemen yan tarafta otobüs terminali zaten. Yan yanalar. Buradan Filibe'ye gideceğim. Ama siz onu bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Ben bilet alacağım şimdi buradan. Yarın sabah almayı düşünüyorum. Bakacağım, soracağım. Onları bir sonraki videoda anlatırım size zaten. Filibe buranın gezilecek, görülecek yerlerinden birisi. Yani asıl böyle gezmesi çok olan yerler Filibe'deymiş. Öyle söylüyor herkes. Bakacağız, gideceğim, göreceğim. Ondan sonra da Kırcaali'ye geçeceğim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Esim Ayo ile alakalı tüm bilgiler açıklamada mevcut. Mutlaka göz atın. İnternetsiz kalmayın gezerken. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.